Baklavanın hamuru için 1 su bardağı su, 1 tane yumurta, yarım çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Bunu ilave etmeye geçelim. Hamuru toparlayacağım. Hamuru iyice yoğurup toparladım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bunu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Hamuru tezgaha alalım. Beze hazırlayacağım. İlk öncelikle bir bezeğine başlayacağım. Buğday nişastası kullanacağım. Bezeyi alıp nişastanın içerisine batırıp bol bir şekilde aldıktan sonra merdaneğini açacağım. Bir tatlı tabağı büyüklüğü kadar açarsak yeterli olacak. Tekrar üzerine nişasta atıp kenara alıyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırlayalım. Hamurların hepsini açtıktan sonra bir tabağa aldım ve üzerini streçle kapatıp dolapta 2 saat beklemeye bırakacağım. Hamurlar dinlendikten sonra tezgaha alıp açmaya başlayalım. Olabildiğince hızlı olalım. Biraz büyüttükten sonra üzerine nişasta serpiyorum. Atmış olduğum hamurun üzerine tekrar koyup nişasta serpiyorum ve tekrar diğer hamuru alıyorum. Bol bir şekilde tekrar nişasta serpiyorum. Bu şekilde açtıktan sonra ilk öncelikle merdaneğini açmaya başlayalım. Hamur dinlendiği için gayet güzel ve rahat bir şekilde açılıyor. Anne çok açıyor. Ben de biliyorum çok diyor. Çok biliyorsun. Merdaneğini büyüttükten sonra katları kontrol ederek tek tek kaldıralım. Bu şekilde. Bütün katları kaldırdıktan sonra ilk katın üzerine tekrar nişasta serpiyorum. Böylelikle daha sonra kaldıracağımız zaman yapışmamış olacak. Hızlı bir şekilde hareket edelim. Yırtılmasına çok takılmayalım. Hamurun kurumaması gerekiyor arkadaşlar. Olabildiğince ince açtıktan sonra yufkaları birbirinden ayırmadan önce kenar kısımlarından bir miktar kesiyorum. Daha sonra ince bir oklavaya saralım. Sarma işlemini tamamladıktan sonra elimizle toparlayıp yufkaları büzelim. Bu şekilde büzmemiz yeterli olacak. Şimdi yufkaları açalım. Eritmiş olduğum 100 gram tereyağından ilk öncelikle bir miktar sürüyorum. İç malzemesi için toplamda 100 gram Antep fıstığı kullanacağım. Sarma işlemini bitireceğimiz kısma doğru dökmemiz yeterli olacak. Sadece bir katını oklavaya sarıp hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi tatlımızı bu şekilde hazırlayalım. Toplamda 12 tane tatlı hazırladım bu şekilde. Ama ilk öncelikle sadece 6'sını pişireceğim. Lezzetine doyamayacağınız nefis bir tatlı tarifi arkadaşlar. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Tatlının yarısını pişirdiğim için şerbeti de 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ilave ettikten sonra bir dilim de limon ilave ediyorum ve ocağa geçip kaynamaya bırakalım. Şerbeti 8 dakika boyunca kaynatmamız yeterli olacak. Ocağın altını kapatalım. Fıstıklı tatlımız hazır. İnanılmaz lezzetli oldu. Çok pratik bir tatlı tarifi sizlerle paylaştım. Lezzetini de inanın ki çok beğeneceksiniz. Şöyle yakından servis edeyim. Çıtır çıtır.
Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.